Evet, ikinci günün tek ve aynı zamanda festivalin kapanış paneliyle sizlerle beraberiz. Panelde az önce de bahsettiğim gibi aslında yaratıcı alanda eşitlikten bahsedilecek. Daha eşitlikçi bir kreatif alanın nasıl desteklenebileceğine ve daha eşit toplumlara nasıl ilham verilebileceğine odaklanacak bu panel. Ben konuklardan önce aslında moderatörümüzü davet etmek istiyorum. Duygu Demirdağ için sizlerden bir alkış rica ediyorum. Sevgili İpek'e çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli izleyenler, hoş geldiniz. Bugün bu hava muhalefetine rağmen bize katılma azmini gösterdiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben Duygu Demirdağ, bir gazeteci, haberci ve yazarım. Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sahnesinde ikinci defa karşınızdayım ve çok heyecanlıyım. Çünkü geçtiğimiz sene festival tamamlanırken çok kıymetli ekip arkadaşlarım şöyle bir şey dediler. Kapatırken Duygu Hanım, kendi deneyimlerinizden, kendi hayat hikayenizden de bir şeyler anlatabilirsiniz. Ve bu beni o kadar şaşırttı ki şunu fark ettim: işi gücü anlatmak olan, hayatını böyle kazanan bir kadın olarak hiç kendimle ilgili bir şey anlatmam konusunda cesaretlendirilmemişim. Ve bunun önemli olacağını da düşünmemişim, hissetmemişim ya da bana bu hissettirilmemiş. İşte bu sahnenin benim için farkı bu. Kadınların hikayelerini anlatmalarının ve birlikte durmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bir kez daha. O yüzden tek başıma durmaya devam etmeyeceğim bu sahnede, çünkü 3 harikulade kadın eşlik edecekler bugün bize. Kıymetli alkışlarınızla Profesör Doktor Itır Erhard, Ece Dizdar ve Vic Bain bize katılıyorlar. Nasıl oturalım? Nasıl arzu ediyorsanız. Harikasınız. Vic'i böyle alabilirim. Sevgili Ece de böyle gelebilir yanıma. Başlarken çok kısaca söyledim. Bu festival beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü anlatan birine şunu öğreten bir festival oldu bu. Senin anlattıkların, hayatına dair paylaştığın hikayeler önemli. Şu yüzden önemli, kadınlar bu konuda benimle aynı fikirde olacaktır bence. Birincisi, kendi hikayemizi anlatma konusunda çekingen davrandıkça pek çok kadın şunu düşünüyor: bunu bir tek ben yaşıyorum. Ve bu müthiş bir yalnızlık bence. Bir başka kadın, şu an bu salonda bizimle değil, annem bana hep der ki, Duygu, sen herkesi 2 kere 2 4 zannediyorsun. Ve bir tek senin hayatında o 2 kere 2 bazen 3 oluyor, bazen 5 oluyor. Ama herkesin işte mükemmel, gayet yolunda ilerleyen bir hayatı var. Böyle bir istisna değilsin sen. İşte bunu anlatmak bunu kolaylaştırıyor bizim için. Başkaları da aynı yollardan geçiyor. Başkaları da dayanışmayla birlikte başarıyor. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Birazdan bu harikulade kadınların eşitlik mücadelesiyle ilgili çabalarını, çalışmalarını dinleyeceğim için. Sizlerin de heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Bu fırsatı bize veren Dünya Kadınlar Festivali İstanbul ekibine, çok büyük bir ekip bu. Çok çok teşekkür ediyorum ve hemen hızlıca başlıyorum. Şunu biliyorum ki bu kapanış panelimiz ama bir son değil. Panelin ardından hep beraber birlikte başarmayı, kadınların hayat mücadelesini kutladığımız bu sahne harikulade bir konsere de ev sahipliği yapacak ve beraber kutlayarak festivali tamamlamış olacağız. Bizim panelimizi İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı ile bir işbirliği içinde yapıyoruz. Bunun önemini ve anlamını birazdan anlatacağım sizlere. Ama konuklarımı bir tanıtmak isterim. Daha doğrusu şu çok daha pratik. Hani dedim ya başlarken, kadınlar kendi kendilerini tanıtsınlar ve kendi hikayelerini anlatsınlar. O yüzden bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Ece, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, teşekkür ediyorum. Herkese hoş geldiniz aynı zamanda. Festivale çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladıkları için. Ben Ece Dizdar, oyuncuyum. Fakat kendi şapkamla değil, Oyuncular Sendikası'nı temsilen buradayım.
Oyuncular Sendikası'nın kadın çalışmaları birimini yürütüyorum. Birimin resmi ismi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Tacizle Mücadele Birimi. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Yaklaşık 4 yıldır var olan bir birim. Aktif olarak bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün biraz bunun için buradayım. Harikasın. Sevgili Vic bize Birleşik Krallık'tan katıldı. İngilizce devam etmemi ister misin bilmiyorum ama tercümede sorun yok değil mi? Ve o da bizim aslında belki teoride bugün bahsedebileceğimiz bir alanda, sahada kıran kırana bir mücadele içinde. Müzik endüstrisi içinde 25 yılı aşkın bir tecrübesi var. Vic hoş geldin. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Thank you very much. My name is Vic Bain. As you very nicely said, I've worked in the UK music industry for many decades, and most of my work is now focused on equality in the music industry. I'm incoming president of an organization called the Incorporated Society of Musicians. I set up another not-for-profit organization, a charity called the F-List for Music, and I campaign for female musicians. And I'm also doing a PhD looking at women's careers in music. Lovely. Çok çok teşekkür ederiz. Ve sevgili Itır derken bile çekiniyorum. Çünkü Profesör Doktor Itır Erhard hocam. Bu sahnede buluştuğum için de çok mutluyum sizinle. Sizin de merhabanızı duymak istiyorum. Sonra da hemen başlayalım konuşmaya. Çok teşekkürler. Ben de sizlerle olduğum için çok mutluyum. Yani bu bir araya geliş bile kendi içinde bence çok değerli. Benim de bir şapkam akademisyenlik. Uzun yıllardır üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, dezavantajlı gruplar, onlar üzerine dersler verip araştırmalar yapıyorum. Bir şapkam da sivil toplumda. O yüzden ve sanatta. Bugün bütün bu alanların birleştiği bir rapordan ve araştırmadan bahsedeceğim. İKSV için yürüttüğüm. Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez burada paylaşacağız. Aylardır içindeyiz, yani burada arkadaşlarımı görüyorum. Özlem'le Can'la her günümüz bu işle geçiyor. Sonra Mert dahil oldu. O yüzden hani onun da büyük heyecanı var. Çok teşekkürler, burada olmak çok güzel. O zaman o heyecandan başlayalım sevgili Itır hocam. Söylediğim gibi az önce başlarken İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı'yla birlikte yapıyoruz bu paneli. Evet. Bir kere böyle bir departman olduğu için çok mutluyuz. Evet. Peki ne yapar bu departman derseniz bireylerin sanata erişimi ve bu konudaki eşitlik mücadelesiyle ilgili önce bir durum tespiti yapıyorlar ki çok kapsamlı bir durum tespiti olduğunu bunun söyleyelim. Sonra da bu konuda nasıl daha demokratik, daha katılımcı, daha eşitleyici politikalar üretilebilir? Bu konuda da çözüm önerileri sunuyorlar. Gelecek ay yayınlanacak bir rapor hazırladılar ki bu onların hazırladığı 10. rapor, doğru söylüyorum galiba Evet, değil mi hocam? 10. İşte Evet. önce bir hani halimizi Evet. görelim, karnemizi Evet. görelimle başlamak istiyorum. İstanbul ve Türkiye'de Evet. kültür sanat alanına dair tespitleriniz neler oldu bu raporda? Şimdi bu raporu ben bir izninizle küçük bir videomuz var. Onunla anlatmaya çalışacağım. Teknik olarak çok başarılı bir insan değilim. Umarım hata yapmadan. Evet, burada durdurdum. Bu rapor üzerinde çalışmaya aslında yaz ayları sonunda kurgusuna başladık. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi kültür sanat dünyası devasa bir alandan bahsediyoruz ve mutlaka tercihler yapmamız gerekiyordu. Biz bu rapor için sinema, müzik ve tiyatroyu aldık. Umarız daha başka işlerde diğer alanlara da bakacağız. Değinemediğimiz alanlar için de sahadan hikayeler ekledik. Şimdi bugün ilk kez bu bulguları biraz sizinle paylaşacağım. Hem anket var, hem derinlemesine görüşmeler var, hem de bir odak grup çalışmamız vardı. Burada göreceğiniz data, anketten elde edilen data, ama ben üzerine görüşmelerden elde ettiğimiz verileri de ekleyeceğim size anlatırken. Evet. Evet, şimdi evet, bu slaydın rahat görüyorsunuz değil mi? Herkes görebiliyor, sorun yok, tamam. Şimdi öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz dedik. Daha sektör özeline girmeden, yani Türkiye'de sizce
Toplumsal cinsiyet eşitliği ne durumda? Sizin hissiyatınız ne diye sorduk. Gördüğünüz gibi hemen hemen hiçbir alanda toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu düşünmüyor bizim görüştüğümüz kültür sanat sektörü çalışanları. Ve sektörler arası da hiçbir fark çıkmadı. Yani müzik sektöründe çalışanlarla sinema sektöründe çalışanlar arasında, diğerler arasında hiçbir fark yok. Ve ailede belki dediler ama işte kamusal alan, iş dünyası kendi sektörleri özelinde eşitlik olmadığını düşünüyorlar. Evet, bir tık sonraya. Buradaki yavaşlık için özür dilerim, benden kaynaklı. Ve eşitliği önleyen en önemli faktörlerden biri biliyorsunuz iş dışı sorumluluklarımız ve bu sırf Türkiye özelinde değil, dünyada da genelde bununla beraber bakarız. Yani iş hayatında, üretimimizde eşit miyiz? Evde eşit miyiz de çok paralel gider. Mesela dünyadaki verilere de baktığınızda bir ülkede eğer üst düzey kadın yönetici çok azsa orada aile içi iş bölümü çok sorunludur. Yani aile içi iş bölümü ne zaman eşittir, o zaman diğer dünyada da eşit oluruz. Biz bunu anlamaya çalıştık. Yani sizin üzerinizde ne kadar iş dışı sorumluluk var? Çocuk bakımı çok fazla çıkmadı. Yani çocuk ve yaşlı bakımının tamamı üstümde diyen pek olmadı. Ama ev işi ve alışveriş ağırlıklı olarak kadınların üzerinde özellikle çıktı. Bunu derinlemesine görüşmelerde de partneri olanlar, partnerim yardım ediyor söylemini mesela çok kullandılar. Yani orada da şimdi burada eşit ya da paylaşıyoruz diyenlere de daha detaylı konuştuğunuz zaman çoğu zaman yardım söylemi içinde anlattılar. Yani bütün işleri ortaya koyup eşit paylaşıyoruz değil. Ya da mesela talep ettiğimde bana destek oluyor ne kadar iyi değil mi diye. Aslında kadınların da evdeki iş bölümünün eşit olmamasını neredeyse içselleştirdiği, bir taraftan da yani paylaşılsa bile mesela organizasyonun tamamen kadında olduğu konuşuldu. Yani işte nereden ne alışveriş yapılacak, çocuğun okulu hangisi olsun falan gibi böyle o evin koordinasyon işinin ağırlıklı kadınlarda olduğunu gördük derinlemesine görüşmelerde de. Evet, koordinasyon yukarıdan geldi. Hı hı. Şimdi bu soru tabii bir sonraki soru buydu. Kariyer gelişiminizi olumsuz etkiliyor mu? Ve burada bakarsanız kesinlikle öyle ya da evet diyenlerin oranı oldukça yüksek. Çünkü mesela şunu da derinlemesine görüşmelerde çıktı. Çocuğum olduktan sonra bana iş dışı, ev mesela şehir dışı roller teklif edilmemeye başladı otomatikman. Yani nasıl olsa çocuğu var gelmez diye. Ya da işte başka türlü seyahat gerektirecek, akşam çalışmayı gerektirecek daha işler teklif bile edilmeden dışarıda bırakılıyorum gibi bir takım yorumlar geldi. Ve yine işte evin organizasyonu, çocuğu olanların çocuk organizasyonu onun kariyer gelişimlerini negatif etkilediğini söylediler. Hatta bir katılımcı çok güzel Virginia Woolf'a gönderme yaparak Türkiye'de hala kadınların kendine ait bir odası yok dedi. Ve buradan şunu açıkça ifade etmeye çalıştı. Bir erkek dedi senaryo yazıyorsa, beste yapıyorsa odasına kapanıyor, bana dokunmayın diyor. Biz kadınlar olarak böyle bir lüksümüz yok. Yani ben odama gidiyorum, 5 saat dokunma, yaratıcı süreç içindeyim falan. Kadınların halen böyle bir lüksü olmadığını söyledi. Ben devam ediyorum. Evet, şimdi kadın olmak, bu soruyu biraz enteresan bir şekilde sormaya çalıştık. Can tam karşımda, Can'ın önerisiyle. Kadın olmak nasıl demedik de aslında heteroseksüel bir erkek olmamak diye soruları formüle ettik ki biraz farklı bir yerden baksınlar. Yani ben kadın olduğum için nasıl yaşıyorum değil, heteroseksüel bir erkek olmadığım için ne tür dezavantajlar yaşıyorum diye. Ve erkek olmadığım için dezavantaj yaşıyorum diyenler gördüğünüz gibi oldukça yüksek çıktı. Buna daha detaylı baktığımızda nasıl diye sorduğumuzda tabii kadınlıktan ve erkeklikten beklenenlerin aslında meslek hayatlarında da çok onları etkilediğini söylediler. Raporu okuduğunuzda göreceksiniz. Bunu biraz alt başlıklarla tartışmaya çalıştık. Mesela kadından beklenen işte genç kal, güzel kal,
aman yaşlanma beklentisinin özellikle de oyunculuk söz konusu olduğunda erkeğin üzerinde öyle bir yük hissetmediğinden bahsettiler. Ve enteresan bir başka bulgu da küfretmek üzerineydi. Mesela diyor ben sahnede küfrediyorum. Oyun yani senaryo böyle ondan sonra. Ertesi gün oradan buradan işte sosyal medyadan çok negatif yorumlar yağıyor. Yani sen kadınsın nasıl küfrettin falan diye. Erkek küfrediyor. Tabii çok doğal. Yani o kadın olmaktan dolayı profesyonelce yaptığı işte bile hani rolde bile müdahale olduğunu anlatanlar oldu ve dezavantajlar yaşadıklarını söyleyenler. Daha net şunu söyleyenler oldu. Kendimizi ispatlamak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Mesela benim çok etkilendiğim bir alıntı vardı. Görüştüğümüz çalışanlardan biri, kadın olmak Türkiye'de ciddiye alınmamaktır dedi. Ve sen o ciddiye alınma çabasına girip böyle kendini ispatlamak için olağanüstü bir çaba gösteriyorsun. Yani erkek aynı yoğunlukta çalıştığında hemen kabul görüyor. Sen hani gerçekten ben teknik işlerden anlıyorum, ya kurgu biliyorum, bunu ispatlamak için çok daha büyük çaba gösteriyorsun diye vurgulayanlar oldu. Devam ediyor herhalde. İki taraftan da kontrol ediyor. Sonra evet kadın erkek eşitsizliği var. Bunu çok net gördük. Raporu okuduğunuzda detaylı alıntılarla da bence hani daha derin tartışabileceğiz, birlikte konuşabileceğiz. Şimdi kadınların kendi aralarında da eşitsizlikler var. Bunu görmek istedik çünkü çoklu dezavantajlar çok fazla var biliyorsunuz. Yani kadın olmak artı yaşımızın daha ilerlemiş olması, kadın olmak artı engelli olmak gibi. Bu soruyu sorduk ve ağırlıklı olarak kadınların kendi aralarında da eşit olmadığını ifade ettiler. Hangi nedenlerle diye sorduk daha sonra. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada mesleki hiyerarşiden bahseden çok oldu. Mesela sahne önüyle arkasını çok ifade eden oldu. Yani biz burada mesleki hiyerarşi olarak ankette sorduk. Ama derinlemesine görüşmede sahne önü ve arkasında hiyerarşiler oldu. Sosyoekonomik olarak yani daha fazla kazanan ya da daha eğitimli olanla olmayan arasında, fiziksel özelliklerin arasında mesela başörtülü olmayı da sayanlar oldu. İşte kilolu olmaktan da bahseden oldu. Yani fiziksel özelliklerime bakılarak daha da dezavantajlı olduğumu hissettim ya da etrafımdaki kadınların onlarla eşit olmadığını gördüm. Gene yaş geldi tabii. Kadınlar yaşlandıkça çok daha zorlanıyorlar sektörde. Cinsiyet kimliği, etnik köken ve cinsel yönelim gördüğünüz gibi daha altlarda çıkıyor. Ama burada şunu söylemek isterim. Şimdi cinsel yönelim nedeniyle sektörde ayrımcılığa uğramıyor insanlar diyebiliriz. Fakat LGBTİ artı sanatçılarla derinlemesine görüşme odak grup yaptık. Orada sektörde çoğu insanın açılmadığını zaten konuştuk. Yani çok ayrıntılı olarak şimdi herkesin açıldığını, herkesin kimliği ve yönelimiyle orada olduğunu bilsek ya bu çok düşük, ne kadar güzel diyebiliriz ama zaten tehdit algısıyla tedirginlikten açılmayan insan o kadar fazla ki ve birbirimizin cinsel yönelimlerini, kimliklerini açıkça bilmediğimiz için ona maruz kalınma ihtimali daha düşük çıktı. O yüzden o şekilde yorumlamayı tercih ettik. Ama tabii bunların hepsi arkadaşlar tartışmaya açık. Yani o kadar tabii çoklu bulgular ki bunlar. Şimdi daha sonra Ece'nin konusuna geliyoruz. Taciz, mobbing ve cinsel şiddet var mı? Cinsiyete dayalı ayrımcılık var mı? Aslında bunları ayrı ayrı sorduk ama gördüğünüz gibi taciz, mobbing yaşadım diyenler %58. Yaşadığımda ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ayrımcılık yaşadım. Şimdi onları biraz tek tek size anlatmaya çalışacağım. Tam ne sorduk? Diğer bulgular da nasıl? Bir şekilde yaşadım dediler ya da arkadaşım yaşadı, tanık oldum. Ama bunlar yalnızca yaşadım diyenler, öyle düşünebilirsiniz. Yani tanıklık edenleri de üstüne koyduğumuzda gerçekten ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Ne yaptığımı biliyorum. Şöyle mesela oyuncular sendikasından çok bahseden oldu. Yani sendikal örgütlenmeler, dayanışma ağları, susma bitsinden bahsedenler.
Ne yapacağımı biliyorum. Önce mesela çalıştığım kuruma giderim, yönetmene giderim, yani birine giderim. O olmazsa çalışma arkadaşlarımdan biriyle konuşurum. Ama hepsinden önce ilk akla gelenler sendika ve dayanışma grupları oldu. O da açıkçası çok mutlu etti bizi. Çünkü demek ki hani nereye gelebileceklerini biliyorlar. Ve ayrımcılıkta da mesela cinsiyetli iş bölümünü çok anlatan oldu derinlemesine görüşmelerde. Yani teknik alanlar hepimizin bildiği gibi, yani bunlar kurgudur, ışıktır, sestir, kamera arkasıdır. Halen çok erkek alanlar ve işte saç tasarımı, makyaj gibi alanlar çok kadın alanlar. Ve siz eğer o alanın dışında bir alanda kendinizi ispat etmek istiyorsanız gerçekten olağanüstü mücadeleler gerektiğini anlattılar. Sonra buna paralel alınan ödüllere bir baktık. Yani hem sinema hem tiyatro alanında alınan ödülleri, prestijli ödülleri bir masaya koyduk. Ve tamamen bunu yansıtıyor. Yani o alanda kadınlar yok. Doğal olarak kurgu hep erkeklere gitmiş. Yani o kadar paralel ki aslında bu onun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrımcılıkta bunlardan da çok bahsettiler. Yani teknik alanlara bir türlü giremiyoruz ve oralarda daha da zorlanıyoruz diye. Evet, ne yaptınız diye sorduk. Yani taciz, mobbing bununla karşılaştığınızda yüzleştim diyenler oldu. Projeden ayrıldım diyenler oldu. Bu üzücüdür. Çünkü gitmeyi tercih etmek aslında neredeyse olayı meşrulaştıran, konuşturmayan bir yere çekmektir. Yetkililere şikayet ettim. Biraz önce bahsettiğim gibi sustum, görmezden geldim. Halen var, görüyorsunuz. Dayanışma, kadın örgütlenmesi. İfşa çok düşük çıktı arkadaşlar. Yani ankette de düşük çıktı. Derinlemesine görüşmelerde de ifşayı tercih etmiyorum diyenler oldu. Bu mahkemede çözülmesi gereklidir diyenler oldu. Kesinlikle ifşaya inanıyorum. İfşa olduğu zaman anca bu caydırıcı diyenler oldu. Ama ifşa da biraz tedirgin edici olduğunu hissettik. Yani görüştüğümüz insanların bir kısmı da hani ifşa ettiğiniz zaman tabii siz de kimliğinizle oradasınız ve sizin de üzerinize ciddi bir hani size de yüklenme olabiliyor sosyal medyadan. Orada da bir gerginlik alanı olduğunu, o yüzden de tercih edilmediğini gördük. Evet, sonlara doğru geliyorum. Çok mu konuştum bu arada? Harika gidiyorsunuz Ben hocam. saatlerce anlatabilirim çünkü bununla yatıp bununla kalkıyoruz yani bir süredir. Evet, ne gibi aksiyonlar? Yani biliyorsunuz hani İKSV'nin raporlarında istediğimiz tabii evet önce bir resmi görmek ama ondan sonra nasıl dönüştürebiliriz, ne yapabiliriz? Hep birlikte sektör olarak dönüşmek. Neler yapılsın dedik. Yasal düzenlemelerden çok bahseden oldu. Özellikle özlük hakları. Yani yasal düzenleme derken mesela toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde çok fazla talepte bulunulmadığı ama özlük hakları konusunda iyileştirmeler yapılırsa dolayısıyla yansıyacak diye bahseden çok oldu. Eğitimden çok bahsedildi ama eğitim sırf tabii sektörel eğitim değil, o kesinlikle vardı. Hatta derinlemesine görüşmelerde set öncesi yapılabilir diye teklif edenler oldu. Hatta yapılmış, hatta susma bitisinin de çalışmaları varmış. Onları çok olumlu olarak anlatanlar oldu. Mesela set öncesi, setin kurallarını hep beraber koysak, yani burada ayrımcılık olamaz ve ayrımcılık şudur, taciz budur gibi, buna kadar iyi olur diyenler oldu. Daha geniş bir yerden bütün müfredatlara zaten girmesi gerekiyor. Yani insanlar sete gelene kadar da tanısın bu konularla diyenler oldu. Örgütlenmek, dayanışmak, gene defalarca onu vurgulayanlar oldu. Yüksek sesle dile getirmek, fonlar, pozitif ayrımcılık enteresan. Çok az görüştüğümüz arkadaşlarımız arasında da çok azı pozitif ayrımcılık olsun dedi. Ama orada da şöyle enteresan, yani pozitif ayrımcılıktan ne anlandığı konusunda da biraz emin olamadık. Çünkü böyle çok hani imtiyaz gibi düşünenler çok fazla var diye düşündük. Oysa ya da hani bu bizi küçük düşürür. Yani pozitif ayrımcılık olmasın çünkü küçük düşeriz diye tepki verenler oldu. Ve hani çok taraf olunmadığını gördük açıkçası. İki bulgu da biraz onu aynı şekilde gösterdi. Evet. Bu da yani gelişiminiz için destek mekanizmaları var mı diye sorduk. Gördüğünüz gibi %81 hayır yok dedi.
Burada da yani çok böyle özel örnekler verdiler. Evet, benim çalıştığım kurumda var. Evet, işte bir dernek vasıtasıyla var. Ama çoğunun kendi çabalarıyla kişisel ve mesleki gelişim için işte kurslara katıldığı, mentorluklar aldıkları ortaya çıktı ve bir kısmı tabii bunlar çok maliyetli. Yani ne kadarını karşılayabiliyorsam o kadar diye bahsetti. Bir de derinlemesine görüşmelerden ilginç bir veri. Hangi alanlar dedik özellikle ilginizi çeker? Bir finansal okuryazarlığı çok vurgulayan oldu. Hukuk ve haklarımı bilmek isterim. Bir de tahmin edeceğiniz gibi dijitalleşme. Yani 3 sektörde dijitalleşmeye doğru gidiyor. Dijitalleşme, NFT, işte blok zinciri, yani bu alanlarda geri kalmak istemiyoruz. Oralarda da diye hani yorumlayanlar oldu. Pandemide de çok daha fazla dayanışma, iyi olma halinin devamlı üzerinden eğitimler alınmış, mentorluklar alınmış. Bu katılımcı profile, anket katılımcı profile bakabilir misiniz? Yani müzik, sinema, tiyatro ve diğer olarak işaretleyenler. Bunu zaten, pardon. Evet. Eğitim düzeylerine burada bakabilirsiniz. Deneyim gene sorduk. Sigortasız %38 oldukça ciddi bir rakam. Sektörde sosyal güvencenin zaten olmadığını, istediğimiz kadar olmadığını hep tartışıyoruz. Ve sanırım evet bu kadar. British Council, evet onlar da burada. Esra nerede? Gerçekten çok heyecanla çalıştık. GFK bize teknik alanda destek oldu. Very much partnerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha detaylı sorular olursa seve seve cevaplarım. Neredeyse ezberledim çünkü. Kesinlikle tespitlerle başladık. Birazdan belki geliştirilmesi gereken politikalar konusunda da konuşuruz evet, hocam. tabii ki. Ama az önce söylediğiniz o sektörde heteroseksüel erkek olmama meselesini o ikinci turda ben Tamam, de konuşacağım tabii. orada. Çok bilendim, çok doluyum. Salondaki heteroseksüel erkekler de çıkışları tutun, bir yere çıkmasınlar. Konuşacağız bu konuyu. Sevgili Vik'le devam etmek istiyorum. Az önce Itır Hoca'nın da söylediği gibi sektörleri aslında biraz sahne önü ve arkası olarak düşündüğümüzde çok daha büyük kitlelerden bahsediyoruz ve bu her kitle içinde cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek çok da aslında zor ve girift bir mesele. 25 yıldan uzun süredir öyle zannediyorum hem İngiltere'de ama hem de Amerika ile ilgili datalar da var elinde. Neler yaptınız ve üreten mutlaka sahnede olması gerekmiyor ama üreten kadın müzisyenler nelerle karşılaşıyorlar? Sorry, you're going to have to repeat that question because my translator ran out. I'm Now sorry. it's good. Now it's good, or you want me to? So I'm quite. I think I need a new machine. I'm quite Sorry. curious about the women musicians in general. I already know that you have the data of United Kingdom and the America. Those who are performing on the stage and those who are not, but still in the industry. What is the biggest issue, do you think, in terms of gender equality in the industry? Well, there's lots of issues going on, and it's been very interesting to see and hear this data because there are so many similarities with what is happening in the UK, and what we see are many barriers. So lots of women are working in the music industry in the lower level. Under 25's majority female now, but these jobs are insecure and lower paid or unpaid. As you go up through the management ranks, there are fewer women, very male dominated. And as was seen in this data, a huge problem is for women balancing their responsibilities at home with their careers. So this dual burden, which was made worse through the pandemic. How do you keep a career going? Lots of employers expect you to work full time, totally dedicated, what we call unencumbered. And women with
children or other caring responsibilities cannot do that. So they are seen as not committed, and therefore their careers suffer. And this happens in all sectors, but in the music industry, it is very difficult for women. Lots of them are self-employed, very insecure. So there are many things going on, but I think one of the main things is having children. We see women in the music industry disappearing after the age of 35 or 40. Which is too early, I guess. Far too early. Yeah, yeah. I think so. So for the second round, I'm going to ask what should be the policies. But now let me continue with Ece. Çünkü sevgili Ece Dizdar çok kıymet verdiğim bir mücadelenin içinde. Oyuncular Sendikası'nda yönetim kurulu üyesi ve kadın birimi. Doğru mu söylüyorum Ece? Kadın Sen de çalışmaları kadın birimi. çalışmaları biriminde. Neden önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü 3 kelime sayacağım size. Ve herkes kendi sektörüyle ilgili hatıralarını tazeleyip kafa sallayacaktır. Eşit işe eşit ücret, taciz ve mobbing. Bütün bunlar herkesin varlığını bildiği ama kimsenin ispatlayamadığı konular ve başlıklar. Biliyorum ki salonda da varsa oyuncu olmak isteyen, aktör olmak isteyen genç kadınlar, tam olarak dışı bizi o anlamda yakan çok etkileyici bir sektör ama içinin daha yakıcı olduğunu tahmin ediyorum. Neler yapıyorsunuz siz bu birimde sevgili Ece? Kesinlikle öyle. Itır gerçekten aklıma aldın bu arada. Muhteşem Evet. bir Yok, yok. çalışma. Onu da bizimle paylaşırsan sonra çok Tabii, seviniriz. tabii. Bu Oyuncular Sendikası'nın tabii ki teliften tutun da sigortalılık, oyuncunun aslında işçi olması, Türkiye'de işçilik üzerinden sigortalandırılmıyor olması, çocuk işçiler, telif, sansür, ilgilendiğimiz gerçekten birçok konu var. Fakat son 4 yıldır var olan bu birim, az önce de söylediğim gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve tacizle mücadele birimi, edebiyat dünyasındaki ifşalardan sonra çok ciddi bir ivme kazandı. Tam da o dönem genel kurul yapıldı ve ben sorumluluk devraldım arkadaşımdan. Ve daha da aktifleşerek gün be gün devam ediyoruz. Faaliyet alanlarımız çok çeşitli. Tabii ki senin de söylediğin gibi cinsiyet eşitliği, en başta eşit işe eşit ücret, kadının ekranda temsili, medyada kadına karşı cinsiyetçi dil. Bunlar üzerine hala çalışmaya devam ettiğimiz alanlar. Daha sonra size çok kısa bir TÜSİAD'ın bir bu alandaki araştırmasından veriler paylaşacağım. Ama dediğim gibi edebiyat dünyasındaki ifşalardan sonra biz çokça aslında tacizle uğraşmaya başladık. Ben şimdi onu görüyorum ki faaliyet alanlarımız çok ciddi şekilde tacize yönelmiş. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki bu birim çok yakın zamanda daha erişilebilir olmak, birimi daha sürdürülebilir kılmak adına kendini sendikanın genel diğer sosyal medya hesaplarından ve iletişim kanallarından ayırmış durumda. Harika. Dolayısıyla şu anda sektördeki buradaki de arkadaşlarıma ve Fısıltı gazetesiyle de daha da çok çoğalmasını rica ederim. os.kadın birimi Instagram ve oskadınbirimi@gmail.com hesaplarından Oyuncular Sendikası'na başınıza herhangi bir şey geldiğinde özel olarak ulaşabilirsiniz. Bunu genel koordinatörümüz Yeşim Girgin ya da ben karşılıyor olacağız. Dolayısıyla hani sendikaya ulaşmak, evet bunu duyduğuma çok sevindim ama yine de insanın başına bir şey geldiğinde acaba gizliliği olacak mı? Biraz mahrem bir alanda olabiliyor çünkü bu. Bize direkt olarak ulaşmak için kendimizi gün be gün her gün daha erişilebilir kılmaya çabalıyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Üzerine çalıştığımız politikalardan daha sonra bahsedeceğim. Sanırım son bölümde ona gireceğiz. Şunu da söylemem gerekiyor ki son 1,5-2 yıldır bazı partnerler edindik ve bu bizi çok güçlendirdi. Bunların başında Susma Bitsin hareketi geliyor. Susma Bitsin platformu ve Oyuncular Sendikası Kadın Çalışmaları Birimi omuz omuza ilerler.
Oyuncular Sendikası bazı sendikal tüzüklere dahil olduğu için elinin kolunun erişemediği yerlerde kendine Susma Bitsin platformunu kız kardeş edinmiştir. Aynı zamanda gösteri sanatında kadın ekibi, öğrenci dayanışma platformu var. Sahne sanatlarının öğrencileri dayanışma platformu. Onlarla da ve aynı zamanda tabii ki en önemlisi belki ilk saymam gereken Sinema TV Sendikası'nın yine son genel kurulda onlar da bir kadın birimi açtılar. Bu paydaşlarla her zaman birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Yaklaşık son 2 yıldır diyebilirim. Yani aslında ivme kazanıyoruz bu kadın platformunda. Bir derin devlet olarak ben bunu algılıyorum. Çünkü bir mail attığım zaman sektörde 1000 tane kadına ulaşabileceğimi bilmek beni çok güçlendiriyor. Onun dışında ben size bazı tabii ki şimdi Itır'ın bu muhteşem raporundan sonra belki o kadar heyecan verici olmayacak ama TÜSİAD'ın 2018 Mart'ta çıkan televizyon dizilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği projesinden azıcık bahsetmek istiyorum. Üzerinden 4 yıl geçmiş fakat emin olun geçerliliğini son derece koruyor. Reytingi ilk 20'de olan 6 ulusal kanaldan toparlanmış 12 dizi üzerinde yapılan bir araştırma TÜSİAD'ın Oyuncular Sendikası'nın da desteğiyle Kadir Has Üniversitesi ile ortak bir şekilde yaptığı bir çalışma bu. Çok kısa, bu kadar detaylı giremeyeceğim ama hoşuma gidiyor bunu paylaşmak. Ekranda kadını nasıl temsil ediyoruz? Ekranda kadın ve erkek oyuncular ne şekilde temsil ediliyor? Rakamlar neler? Dağılım, bölüşüm neler? Herkes aslında bilir ki kadın ve erkek oyuncu sayısı birbirine neredeyse eşittir. Hatta kadın oyuncu erkekten daha fazla diyebiliriz. Yani bu alanda bizim bir sıkıntımız yok. Fakat ekranda kadın ve erkek karakterlerin ekranda dağılımının %47'sini kadın, %53'ünü erkek oluşturuyor. Hemen hemen kafa kafaya deyip bu konuyu geçebiliriz. Fakat ekrandaki yaş dağılımına gelecek olursak, kadın ve erkek karakterlerin ekranda yaş anlamında temsiliyetinden bahsetmek gerekirse, kadınların ekranda daha çok 16 ve 39 yaş aralığında göründüğünü görüyoruz. Erkeklerin ise 26 yaşından başlayıp 64 yaşına kadar temsiliyetleri devam ediyor. Şaşırmıyoruz. Medeni duruma gelecek olursak, kadın karakterlerin evli ya da dul olduğunu görüyoruz genellikle. Kadın karakterin dulluğu üzerinden tanımlanmasının erkek karakterlere göre 7 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Bekar olmanın daha çok erkek karakterlere verilen bir vasıf olduğunu görüyoruz. Ve daha çok kadının fiziksel görünüme geçiyorum, evet. Fiziksel görünümde kadın karakterlerin %65 oranda zayıf ve narin olduğunu görüyoruz. Bu yapılan bu 12 dizi arasındaki çalışma. Kilolu kadınların ise 45 yaş üstü kadınlar olduğunu görüyoruz. Kadın ekranda 45 yaş üstü ise kilolu olmasına müsaade ediliyor. Kadın ve erkeği dizilerde tanımlayan özellikler. Genelde kadın karakterler uysal, çekingen, sevimli, nazik, mantıklı, uzlaştırıcı, sorun çözücü, duygusal ve hayalperest olarak tanımlanıyor. Erkek karakterler ise rekabetçi, hırslı, zeki, agresif, kaba ve başarılı karakterler oluyor. Dizilerde kadın ve erkeğin mekan ilişkisi, bu beni en çok ilgilendirenlerden biri. Kadınların bulunduğu sahnelerin, bir dizi izlediğinizde kadınların bulunduğu sahnelerin %71'i iç mekanda geçiyor arkadaşlar. Yani kadını genelde %71 oranında evde görüyoruz. Mutfakta var Ece. Mutfakta. Mutfak Onun var. da var. Yani o kadar detaylı giremiyorum. Müthiş bir çalışma. Hepsini tanımlamışlar ama hani ben çok kaba hatlarıyla söylüyorum. Biraz hani çarpıcı bir örnek Evet, çok. olsun diye. Sahneleri, kadın karakterlerin olduğu sahnelerin %80'i keyfi ve iş dışında gerçekleşiyor. Yani bir meslek tanımının dışında gerçekleşiyor. Kadın karakterlerin sadece %20'si bir meslek alanında oluyorlar dizilerde. Erkeklerde ise bu oran %57.
57 oranında, %57 oranında erkek dizilerde bir meslek sahibi olarak görülüyor. Bir sahne içerisinde söz ve eylemlere bakacak olursak, kadınların söz ve eylemlerinin %73'ünün hüzün ve gözyaşı içerdiğini görüyormuşuz. Bu oran erkeklerde %27'ymiş. Yine kadının söz ve eylemlerinin %60'ı dedikodu içerirken erkeklerde bu oran %40'mış. Kadınlar bir dizide görüldüklerinde sadece %18'i iş içerikli konuşma yapıyormuş. Erkeklerde ise bu oran %82. Çok ezici bir çoğunluk. Ev işiyle alakalı söz ve eylemler ise kadında %92 iken erkeklerde %8. Kadınlar dizilerde %79 oranında ebeveyn, eş, sevgili ve partner olarak tanımlanırken erkekler %89 oranında patron, işveren ve yönetici oluyorlar. Genel olarak bu araştırmanın çok kaba hatlarıyla söylüyorum. Genel tanımı bu ve bu çok detaylı bir çalışma tabii ki. Hani şimdilik bu kadar bahsedebiliyorum. Cinsiyet eşitliği konusunda ekran temsiliyetinde durum bu. Medya dili konusunda sanırım sizin benden söyleyecek çok daha fazla şeyiniz vardır. Medyanın kadın oyuncuları ne şekilde aşağıladığıyla alakalı. Biçtiği roller, anne olduktan sonra kilosundan selülitine kadar tutun. Yani hayatının her evresinde yaşadığı her şeyde medyanın kadını çok ciddi aşağıladığını görüyoruz. Bu alanda bence çok az bir ilerleme edinmişiz şimdiye kadar. Onun dışında eşit işe eşit ücret. Çok yakın zamanda umuyorum ki Oyuncular Sendikası olarak Yapımcılar Derneği ile bir masaya oturup kalkmamak üzere müzakereye başlayacağız. Bir sürede masadayız gibi Bir görünüyor. 8 sene kadar masada duracağız gibi görünüyor. Başka türlü olmuyor bu işler. Dediğim gibi çünkü mesela oyuncunun çok ciddi bir problemi var Türkiye'de. Oyuncu dört beylidir. Yani biz serbest meslek erbabıyız. Aslında oyuncular bir işvereni olduğundan ötürü 4 ayla sigortalandırılmak zorundadır. Yani biz aslında işçiyiz ve bir işçi sendikasıyız. Çünkü bizim bir işverenimiz var. Benim saat kaçta işe gidip kaçta geleceğimi o belirliyor. Ortamı o kuruyor. Günlük yemeğime kadar o temin ediyor. Dolayısıyla ben bir işçiyim. Neden kendi sigortamı ödemek zorunda olayım? Mesela bu konuyu Çalışma Bakanlığı'yla çok uzun zamandır masadayız. Çözemiyoruz. Yani bir sette benim başıma ışık düştüğünde neden kendi tedavimi kendim yaptırmak zorunda olduğumu mesela ben hala anlamıyorum. Yani bu çok ciddi bir problem. O yüzden cinsiyet eşitliğine varana kadar oyuncuların bu anlamda çok ciddi sıkıntıları var. Çok kısa hemen uzatmak istemiyorum. Bu cinsiyet eşitliği bir de tacizden biraz bahsedelim. Dediğim gibi ifşalardan sonra özellikle Susma Bitsin platformuyla kol kola ilerlemek bizi çok rahatlattı. Yakın zamana kadar yaklaşık 7 tane aktif devam eden davamız vardı. Bunların genel çoğunluğu bir sınır ihlali ve özel alan yönetimi konusuna giriyor. Bununla ilgili geliştireceğimiz politikaları bir sonraki şeyde anlatacağım siz sorduğunuz zaman. Bu davaların birçoğu sonuçlandı. Yaklaşık 2-3 dava var elimizde. Herhangi bir taciz durumu olduğunda az önce Itır'ın da söylediği gibi ne yapacağımı biliyor muyum konusu beni çok ilgilendiriyor. Ödenekli tiyatrolar dahil, bir İBBŞT sahnesindeyiz şu anda. Şehir tiyatroları dahil, devlet tiyatroları dahil, özel tiyatrolar dahil başına bir taciz geldiğinde nereye gideceğini, adım adım ne olacağını çok iyi nitelikli bir şekilde bilgilendirilip kişinin destek almasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bütün kurumların bu anlamda manifestosunu Bu o kadar önemli ki. ortaya koyup başınıza bir şey geldiğinde çünkü var olan davaya destek olmak elbette sendikanın işi. Fakat biz Oyuncular Sendikası aynı zamanda FİA'nın yani Uluslararası Aktörler Federasyonu'nun yönetim kurulundadır. Ve siz ben kendim de İngiltere vatandaşıyım ve Equity üyesiyim. Equity'nin sosyal medya hesaplarında iki oyuncunun birbirine açtığı davayı görmezsiniz.
Oyuncular Sendikası bununla ilgilenmez. Fakat biz çok küçük bir sektör olduğumuz için bizden bu anlamda kamuoyu oluşturma anlamında beklenti çok büyük. Biz de şimdilik onu karşılamaya çalışıyoruz. Fakat bizim esas işimiz o değil. Bizim esas işimiz politika üretmek. Bu neden, bu nasıl bir daha olmasın? Biz aslında bunun çabasını vermeye çalışıyoruz. Bunun bir daha olmaması için ne yapabiliriz? Ya da başına bir şey geldiğinde nereye gidebilir oyuncu? Ne şekilde destek alabilir? Aslında yavaş yavaş bu yolda ilerliyoruz diyebilirim. Yani şimdilik davaları takip ediyoruz tabii ki. Bir de galiba taciz meselesinde özellikle merak ettiğim konu şu, edebiyattaki ifşa hareketi başladığında ben bir program yapmıştım ve şöyle bir şey söyledim. Belki ben bugünkü Duygu olarak kendi kanalımda, medya şirketinde tacize uğrasam, hemen şu işte stüdyodayız, koridorda, şimdi ne yapacağımı biliyorum, şimdi bir reaksiyon gösterebilirim. O kadar haklı bir şey söylediler ki, yo şimdi de ne yapacağını bilmiyor olabilirsin. Düşündüğümüz zaman atılacak adımları önümüze bu kadar net serilmesi çok çok önemli. O yüzden var olun. Çok teşekkür ediyorum. Yolda ilerliyoruz. Şimdi en sevdiğim kısma geliyorum. Anılar, anılar ve anılar. Bu anılardan çıkacak sonuçlar az önce verilerle de sabit halimiz. Burada kendimi de dahil etmek istiyorum. Kendi deneyimlerimiz bize çünkü bu sektördeki cinsiyet eşitliği ile ilgili çok şey öğretiyor. Öğrenmeye devam ediyoruz. Az önce işte söyledik, kadın başroller için ya da kadın roller için 16-39 gibi bir yaş aralığı değil mi? Yani şimdi ben 34 yaşındayım. Bir haberci için işte bir stüdyoda haber bültenini, hadi söyleyelim başrol gibi bir şey, ana haber bültenini anlatmak için gerekli bir takım kurallar var. Onlardan biri, önce bir saha deneyiminiz olacak. Şimdi benim size Ukrayna Savaşı'nı anlatabilmem için en az birkaç savaş bölgesinde bulunmuş olmam lazım ki o öyle midir değil midir bileyim. Muhabirlikle başlayacaksınız. Bu yıllar gerektiriyor. Pek çok farklı sahayı takip edeceksiniz. Nihayet stüdyoya gelip orada da deneyim kazanacaksınız. Hep söylüyorum genç arkadaşlarıma, ne yapabiliriz? Yapmadan olan bir iş değil bizimki. Bir şey de düşe kalka. Fakat bu bir zaman alıyor. Aynı zaman zarfında da maalesef yaşlanıyorsunuz. Ve şimdi benim çağdaşlarıma bakalım. Yani beni bir metrobüs durağında bir afişte işte haberler şu ekipten diye görseniz, yanımdaki erkeklere bakalım. Hepsi 50 plus, 50 yaşından büyükler. Ama bizim sektöre göre hepsi de küçük prens. Daha hayatlarının baharında onlar. Tabii. Bizim kariyerimiz bir kadın için, ekrandaki kadın için yokuş aşağı gidiyor. Bir taraftan yaptıkça iyi oluyorsunuz o işte, okudukça biliyorsunuz. Ama bir taraftan da aynı hızla senin botoksun gelmiş abla cümlesini de makyözünüzden duyuyorsunuz. Halbuki bu arada 50 yaşında ilk gençliğini yaşamaya başlayan erkek anchor'ın 70'e kadar yolu var. Çok ağladım, biraz daha ağlayacağım. Bir de diyorlar ki, şimdi bunu size sormam lazım. İzleyici ekranda erkekten bir şey dinlemek istiyor. Daha güven veriyor. Eğer o izleyiciler sizseniz, şimdi geldik baş başa. Buraya kadarmış. Çok kırılıyorum size çünkü siz erkekten dinlemeye alıştığınız için bizim saçımızı küt kestiriyorlar mesela sürekli. Bana da yakışmıyor, nefret ediyorum. Ya da daha ciddi vatkalı ceketler giymemiz gerekiyor. Gerçekten 8 Mart'ta bu sene şöyle bir şey yaptım. Bütün vatkalı ceketlerime, 50 küsür tane var maalesef yıllar içinde, yaşımı bir de oradan düşünün. Hepsini işe yeni başlayan ve kurumsal giyinmesi gereken kadın arkadaşlarıma gönderdim. Çünkü hayatta bir şeye sizi ikna etmek için artık sakal bıyık bırakmam, ceket giymem gerektiğini düşünmüyorum. O kadar büyük bir eşitsizlik ki size hala ekrana çıkabilir hoşlukta, incelikte ve bilgi birikimde seslenebilmek için şunun şurasında 3-4 ay bir şeyim kaldı. Sonra ligden düşüyorum. Ben bunu yaşıyorum. Bu bozuk düzene itiraz ediyorum ve reddediyorum. Bravo Duygu. Şimdi buradan başlayıp da söyleyelim. Sevgili Ece, sen neler yaşıyorsun? Aynı sektörün bir başka lacivert renkli olanında. Vallahi genelde bir diziye giriyorum. Çok kişisel bir yerden sendika şapkamı şöyle bir kenara Lütfen. koyarak.
Bir diziye giriyorum böyle Saint Joseph'li son derece kendi ayaklarının üzerinde duran çok akıllı böyle bir kadın oynayarak sezona başlıyorum. Böyle bir 7. 8. bölümde bir şeyler olmaya başlıyor. Hep böyle bir istifa ediyorum. Eski sevgilimin konağına taşınıyorum. İşte onun karısıyla uğraşmaya başlıyorum. Meğer adamın karısı varmış. Ben adamı terk etmiyorum falan. Yani gitgide benim saygınlığımın sezon içerisinde düştüğünü görüyorsunuz. Ben bir türlü o Saint Joseph'le kendine güvenen kadın olarak o sezonu bitiremiyorum. O çok komik oluyor. Bir de mesela hepinizin çok çok iyi bildiği çok büyük bir bankanın sesiyim ben 10 yıldır. Bütün seslendirmelerini yapıyorum 10 yıldır. Her alanda ATM'leri dahi ben konuşuyorum ama televizyonu bir erkek konuşuyor. Ya. Çünkü televizyonda kadın sesinin bir banka için hala güvenilir bulunmadığı söyleniyor bana. Mesela böyle bir örnek verebilirim. Gidip Büyük bir örnek ATM'den bence. dinleyeceğim seni bundan sonra. Neyse. Yayın sonrası söyle hangi banka olduğunu. Alacağım o bankanın alacağım. televizyon reklamlarını. Biz aldığını göreceğiz. Evet, kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Buna da bir büyük alkış. Bu iki örneği verebilirim şimdilik. Sevgili Vik, sana da soracağım. Görüyorsun bu bölüm kan, ter ve gözyaşı üzerine kurulu bir tur olacak. Çünkü sektör bize bir şeyler öğretiyor. Ama biz de mücadele ederek onlara bir şeyler öğretiyoruz. Senin deneyimlerin nedir müzik alanında? It's very cutthroat. I think any woman who spends a significant amount of time working in music experiences everything: lower pay, sexism, sexual harassment. I've experienced it all. I've witnessed it with others, but that's what inspired me to continue on with my campaigning and to make it better for the women coming behind me. That's why I'm doing my PhD, so I can really understand what is going on and then hopefully pour that into my campaigning and charity work to make changes at a government level with legislation, with better protection for women, stronger pay gap legislation, stronger protection for women, I mean men as well, but mainly women, from bullying and sexual harassment, and particularly stronger protection from victimization, which is experienced when people do come forward and put in complaints, and they're often punished, both by the companies they work for, but also it affects their reputation. So I think there needs to be stronger provisions and punishments put in place for people who do this. This victim blaming culture is very bad. Yes. So all of this I have personally experienced, and that gives me the drive and the energy to want to make changes and put in more protections. Bir taraftan da ne kadar doğru kelimeyi bulamıyorum, garip mi desem, bir paragrafta şimdi Vik'in bize saydığı her şeyi, hepsini yaşadım dediği her şeyi hepimiz salonda büyük bölümü yaşamıştır. Ve o kadar da kabule geçmişiz ki bunu. O yüzden mesela tacizle ilgili bir program yaptığımda tacizin hedefi olan kadınlar konuşma konusunda çok çekindiler Itır Hocam. Çünkü daha fazla hedef olmak istemiyoruz. Çünkü kimse bu tacizi uygulayanlardan yeterince bahsetmiyor. Size de aynısını soracağım. Bu bir ortak soru elbette. Kültür sanat alanındaki disiplinlerde neler yaşıyoruz? Çok üstünkörü bahsediyoruz ama akademi de belki böyle bir saha. Sizin tecrübeleriniz size ne anlatıyor? Yani tabii hani hem kendi deneyimden hem de aslında görüştüğümüz kişiler de bir kısmı tabii atölyeler de yapıyorlar, dersler de veriyorlar. Hani oradan da anlatacağım kültür sanat üzerinde de.
Şimdi akademik alan da çok erkek bir alan. Yani çok şaşırtıcı geliyor olabilir çünkü akademiyi çok daha eşit düşünüyoruz. Benim içinde bulunduğum üniversite Bilgi ve böyle gayet eşit, ne kadar güzel falan dediğim bir yerde. Bundan birkaç sene önce Sheryl Sandberg'i ağırladım ben. Biliyoruzdur belki, Facebook'un CFO'su Lean'in diye bir kitap yazdı, işte iş dünyasında kadınlar daha ön plana çıkmalı falan. Ben ona böyle güzel güzel anlattım. Biliyor musun Sheryl, Bilgi harika bir yer, burada bak ne kadar eşitiz, işte kadın dekanlar falan. Ondan sonra böyle sahneye çıktık. Aynı burada olduğumuz gibi ben işte sorular sordum. Bana dedi ki Itır dedi, ön orta sıraya bakar mısın? Şimdi onun için bakıyorum. Canım. Dedik ki ön orta sıraya bak. Bir baktım 5 tane gravatlı 50 yaş üstü erkek oturuyor. Nerede senin eşit kurumun dedi. Ben böyle eyvah ne oldu orada? Mütevelli heyeti. Yani en tepeye çıktığın noktada gene eşitlik tamamen dağılmış durumdaydı. Ve bana dedi ki Itır bak bu aklında olsun. Nereye gidersen git. O en ortada en öndeki insanlara bak. Onlar kim? O sana o kurumla ilgili bilgiyi çok güzel verecek. Çünkü Can bak tek sınav ya bir şey yok vallahi. Ama yani inanın akademide de durum budur. Mesela bizde de cam tavan felaket. Yani genel baktığınız zaman işte TÜSİAD'ın araştırması çok güzel gösterdi pek çok şeyi. Bizde rektörlerin %4'ü kadın. Yani bizde de o yönetici pozisyonuna mesela gayet eşit giriyoruz. Yani böyle asistan seviyesinde kadın erkek çok güzel. Yavaş yavaş böyle yukarı çıkıyor. Yaşınız da ilerliyor ya. İşte o sırada belki çocuk oluyor, partneriniz oluyor. Oralarda böyle kadınlar ya ayrılmaya başlıyor çünkü o iki şapkayı yönetemiyor ama idari pozisyonu kimse istemiyor. Çünkü işte nasıl seyahat edecek, bütçe yönetecek, yani kendine de kadın o bariyerleri koyuyor olabiliyor. O kadar üzerinde baskı var ki sen yapamazsın, paradan anlamazsın, duygusalsın, yönetici olamazsın falan. O yüzden yukarı doğru gittikçe rektörlükte %4'e çat diye iniyor. Yani akademi çok fena. Şimdi Itır ne yaşadı? Hani kan ter gözyaşı demişken yani ben de hani nispeten daha eşit bir ortamda ben de büyüme yaşama şansım oldu. Fakat annelikle bütün dengeler gitti. Yani anne olduğunuz an başka bir şey olmanız bekleniyor. Yani ondan sonra eğlenceye, flörte, her şeye veda. Yani o böyle her şeyle vedalaşacaksın. Senin dediğin gibi işte 40 yaşında evde oturan, işte mutfakta arkadaşlarıyla dedikodu yapan, çocuğunu kurabiyelerle bekleyen duruma gelmediysen çok maalesef hani bir de müdahale etme hakkı insanların kendinde görmesi çok acayip bir şey. Yani ne biçim annesin, işte oldu mu, çocuğun üzülmüyor mu falan, yani seyahat ettiğinde, gece çıktığında, yani bunu ben akademide de yaşadım. İnanın yaşamayacağımı düşünüyordum. Yani bayağı hani yani evde olsan daha iyi değil mi? Mesela ben doğum izni kullanmayı reddettim. İstemedim yani. Ne yapacağım evde? Yani gerçekten hani bunu çocuğumla da paylaşıyorum. Hani burada kızımı tanıyanlar da var aranızda. Yani yapamadım. Yani evde çok mutsuz oldum ben. Ama yani nasıl olur? Yani bir kadın hayatında başına gelmiş en güzel şeyi kutlayacağına işe mi geldin falan. Yani orada mesela onu ben çok yaşadım. O yüzden hani hiçbirimiz aslında bunlardan özgürleşmiş bir hayat yaşıyoruz diye düşünmüyorum. Yani hepimiz kariyerimizin bir yerinde bir şekilde yaşıyoruz ama işte mücadele ediyoruz. Yani o alternatif işte farklı annelik, sevgililik, yöneticilik hallerimizle varız ve ben bu sayede de genç kadınlara rol model olduğumuza inanıp bunu çok önemsiyorum açıkçası. Yani belki bizler zorlanıyoruz, işte mücadele ediyoruz ama arkadan gelenlere de örnek oluyoruz, belki alan açıyoruz. Şimdi hani bende de daha çok var ama yani bu kadar hani ben de bir annelik şapkamla bahsetmiş olayım böyle. Bu ikinci tur için ayrı bir seansta zaten seneye yaparız diye düşünüyorum. Şimdi de asıl konuşmamız gereken kısma gelelim istiyorum. Peki durum bu. Ama ne yapacağız bu konuda? Nasıl politikalar, nasıl öneriler getireceğiz? Burada da belki hem sendikal faaliyet anlamında hem de kurumsal olarak bizden biraz daha ileride olan örneklere bakmak gerektiğini düşündüğüm için bu kez sevgili Vik'le başlamak istiyorum. Senin çözüm önerilerin ve politikaların bizim için, Türkiye'deki müzik endüstrisi için de lütfen örnek olsun. Neye ihtiyaç var? Bugünden tezi yok. Ne yapalım, neyi farklı yapalım? I think you've already started doing it. It starts from collecting the data and the evidence. So lobbying and campaigning is all based on good evidence. So this, I'm really excited to read your research.
And then there can be no denying, no messing around from the industry once the statistics are laid bare. And I've done similar research in the UK, and which caused quite a stir when I started to publish data and research, looking at different sectors of the music industry. So the industry has had to sit up and take note. They've had to accept the results. Okay, so this is unfair. What can we do about it? And getting the leadership of the industry on board is essential, because if the CEOs and the managing directors of the industry don't buy into this, if the boards of directors don't own this, then you can't make change. So I've done a lot of work over the past few years, really convincing the leaders of the gatekeepers of the industry that they have to do something about this. And I have to say it took a while to get people on board, but I really feel like people are starting to acknowledge that there's a problem, and they have a duty to do something about it. So that's step 1, research. Step 2, getting the leaders on board. Step 3, start enacting change. And there's loads of things that people can do. Training has already been mentioned. Training in lots of different areas, everything from trying to prevent sexual harassment to unconscious bias to embracing flexible working practices. So there's lots and lots that we can all be getting on with. But so I think those 3 things to start off with will be keeping us all very busy for the next 5 or 10 years. Söylemesi belki de kolay ama yapması çok zor. Şimdi bir başka disiplinle devam edeceğim. O da oyunculuk. Sevgili Ece, geldik en kritik yere. Çünkü ben biliyorum ki yarından itibaren benim yine ekrandaki ömrüm sınırlı olacak. Sen de o Saint Joseph'li harika kadın olarak yine sonunda adamın konağına taşınacaksın. Bütün bunlara rağmen çözüm önerileri ne olmalı, ne yapmalıyız ki farklı şeyler anlatalım? Benim alameti farikam inanılmaz umutlu bir insan olmaktır. Ay ne güzel. O yüzden size güzel bir tablo vereceğim. Cinsiyet eşitliğiyle alakalı olmasa da öğrencilerle alakalı en azından eğitimde sınır ihlali ve profesyonel dünyada da mahremiyet yönetimi alanlarında çok ciddi bir atılım içerisindeyiz biz de artık Türkiye'de. Öğrencilere cinsiyet eşitliği eğitimi götürmek için bir çabamız var. Ama onun dışında eğitimde sınır ihlali gibi bir konu var. Bunu yakın zamanda çok ciddi çalıştım. Bir yaratıcı sektörlerde hadi ben oyunculuk olarak onu daraltayım. Bir duyguyu tetiklemek, bir duygu bulmak, ne bileyim oyunculuk içerisinde zor girilen bazı alanlara girmek için yapılan egzersizler vardır. Yani biz konservatuardan itibaren bu egzersizleri yapmaya alışkınızdır. Fakat bazı konservatuarlarda çok tanrı hocalar vardır ve onlar sana çok ciddi bir sınır ihlalinde bulunabilirler. Son birkaç yılda yine Susma Bitsin platformuyla da beraber bu alanda çok büyük bir şey yaşanıyor. Bir farkındalık, bir bilinç sıçraması yaşanıyor. Bir hoca ne zaman benim cinsel organıma dokunabilir mesela? Dokunabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Bunları öğrencilere anlatmaya başladık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ben sırf hani bu alanda belki burada bundan faydalanabilecek biri olabilir diyerek şu anlamda bir tanımlama koymak istiyorum. Bir öğretmen, kim olursa olsun, bir öğrenciyle yapacağı bir egzersizi bu anlamda bir kere yalnız yapamaz. İçeride mutlaka bir şahit olması, kapının mutlaka açık olması gereklidir. Özel alanlarına hiçbir koşulda dokunamaz. Özel alanından neyi kastediyoruz? Bir televizyon programında bir sahne eğer sansürlenecekse, bu beynelmilel bir tanımdır. Nereyi sansürleyecek isek, bir hoca öğrencisinin o bölgelerine dokunamaz. Bu kadar. Onun dışında eğer fiziksel temas içerecekse yapacakları egzersiz.
başından sonuna kadar o egzersizin neyle başlayıp neyle biteceğini önceden öğrenciye anlatıp rızasını almakla aynen. Mecburdur buna. Ve öğrenci bu rızayı verdikten sonra bir başka şahidin eşliğinde kapı açık olarak bu egzersizi hocasıyla beraber yaşayabilir. Bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bütün kadınlar jinekolojik muayeneye gidiyor. Aslında orada yaptığımız şey nedir? Cinsel organımızı birine göstermek. Fakat bunda hiçbir sorun yoktur. Neden? Çünkü biz orada çıplak olacak olmamıza rağmen kuralları o kadar iyi tanımlanmıştır ki. Bir kere çıplak olacağım diye odada çıplak gezmem. Mutlaka ki giyilen bir şey vardır. Benim cinsel organımı göreceği an dakika dakika tanımlanmıştır. Ne zaman görecek, nasıl görecek, nasıl bir muayene olacak, ne zaman bitecek. Ve odada mutlaka bir hemşire vardır. Olmadan asla yapmazlar. Çünkü denemişler, görmüşler. Yani mutlaka ki tacizler yaşandı. Yıllarca tıp bununla uğraştı. Ve tanımlamışlar. Ve bunda bir sorun var mı? Yok. Aslında olan şey şu, ben bir odaya giriyorum, birine cinsel organımı gösteriyorum ve dışarı çıkıyorum. Ama hiçbir sorun yok. Neden? Çünkü sınırları çok iyi tahlil edilmiş. Eğitimde tamamen bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Ve dünya bu yolda ilerliyor. Bir diğer konu uzatmadan mahremiyet yönetimi. Dünyada intimacy direction diye bir konu başladı. Mahremiyet yönetimi diyebilirsiniz ya da özel alan yönetimi diye de tanımlanabilir. Ben mahremiyet demeyi tercih ediyorum. İleride buna el birliğiyle düzgün bir isim bulacağız inşallah. Bu konu Normal People dizisiyle benim hayatıma girdi. Bir öğrendik ki çok sevişme sahnesi olan bir diziydi bu. Öğrendik ki Intimacy Direction verilmiş bu dizide. Dedim nedir bu Intimacy Direction? Şöyle bir şey, sette temas içeren sahneleri yöneten yönetmenden ayrı biri oluyor. Bu kişi genelde bir oyuncu koçu oluyor. Bu kişi sahne çekilmeden önce prova alanında da iki tarafa da mahrem alanlarının ne olduğunu tanımlatıyor. Bakın bu sadece sevişme sahneleriyle ilgili bir şey değildir. Bu aynı zamanda dövüş, yakın temas içeren bütün sahnelerle alakalı. Oyunculuk birbirine değdiğin, temas ettiğin bir alandır. Dolayısıyla her zaman tacize, yanlış anlaşılmaya açıktır. Her zaman şey yapılmaya ne denir? Bulamadım kelimeyi. Her zaman açıktır, yanlış anlaşılmaya çok açıktır. Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde iki insan birbirine yakınlaşacaksa, bu bir sevişme sahnesi ise bunun başladığı ve bittiği nokta çok net olarak tanımlanmak zorunda. Bu neye yol açar? Şöyle bir dil vardır. Ya biz bankacı değiliz. Bütün taciz davalarımız bundan oluyor. Ya ben yapmadım. Ne olacak canım kuliste biz birbirimizin kucağına otururuz. Oyuncuyuz biz. Biz bankacı değiliz. Bizim için bunlar normal şeyler. Savunmalar, avukatlar bu şekilde savunur failleri mahkemelerde. Bu normal bir şey. Gittim yani kucağıma oturttum. Ne var? Çektim, oturttum. Çünkü kadın oyuncuların zaten bu alana açık olduğu varsayılıyor. Dolayısıyla bir sevişme sahnesi olduğunda o öpüşmeyi yarım saniye daha fazla uzatmasına mani olacak şekilde başladığı ve bittiği yer tanımlanmalıdır. Bunun aynı zamanda çok büyük avantajları var. Bir kere yapım şirketleri dünyada artık intimacy koçlar olmadan sevişme sahnesi çekmek istemiyor. Çünkü gidiyor biri taciz ediyor. Ve orada yapımcı diyor ki benimle alakası yok. Sette intimacy koçum var. Onunla konuşacaksınız. Bir kere bu zaten mükemmel bir rahatlama her taraf için. İkinci rahatlama, şimdi prova etmesi o kadar zor bir alan ki ben partnerime kaç kere öpüşme sahnesini prova etmek istediğimi söyleyebilirim ki. O kadar zor bir şey ki ben her oynadığım şey Ece gibi öpüşüyorum o zaman. Sahne farklı, söz konusu kişi ben değilim. Karakter farklı. Bunu nasıl provaya alacağız? Ya çok zor bir şey. Erkekler için daha da zor bir şey. Çünkü karşısındaki kadının alanına girmek de o kadar zorlanıyor ki dokunması gerekiyor. Dolayısıyla biri var sette diyor ki, okey, nedir özel alanın? Nerene dokunulmasını istemiyorsun? Bu sadece cinsel bölge olmayabilir. Bakın benim böbrek nakli olmuş olabilirim. Şuramda bir yara izi olabilir ve ben oraya dokunulmasını istemiyor olabilirim. Kafatasım çatlamış olabilir geçmişte. Bir dövüş sahnesinde oraya darbe almak istemiyor olabilirim. Vücudumun bir yeri yanmıştır. Orayı kamerada göstermek istemiyor olabilirim. Bu da olabilir. Başörtü benim için çok büyük bir mahrem alanı olabilir. Trans oyuncu olabilirim. Trans oyuncunun göğüsleriyle, memeleriyle alakalı problemi Ece olarak benim memelerimle alakalı algımdan çok farklı olabilir. Dolayısıyla ortada bir mahrem alan koçu olacak. Diyecek ki nedir senin sınırın
kardeşim. Senin sınırın nedir? Bir sahneyi çekmenin 1000 tane yolu var çünkü. İlla bir yolu yok. Yönetmen diyecek ki geçin yapın. Hayır, geçin yapın diye bir şey yok. Önce bir tanımlayacağız iki tarafında ne yapabileceğini. Ondan sonra belirleyeceğiz. Başı sonu belli. O kişi provasını yapacak. Sette de bu sahneyi çektirecek. Soluksuz kaldım. Yine habercilik daha kolay bir sektör, onu anladım. Yani- Ama bir sorun daha var. Yani Ben bu- her bu hikayede maliyet- derim ki Ece, yani şimdi bu benim başıma gelseydi ne olurdu, ne biterdi? Ben bir oyuncu olarak Oyuncular Sendikası'nın kadın çalışmaları birimini aradım ve dedim ki ben böyle bir tacizle, mobbingle karşılaştım. Bu yargıya gitse bir türlü, gitmese bir türlü. Çünkü ispat o kadar zor ki bazen hakikaten iki kişi arasında olan Tabii. meseleyi. O noktada sahiden merak ediyorum. Sendika nasıl bir duruş sergiliyor? Neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi dava açılmış mı, açılmamış mı bir kere onunla alakalı çok ciddi bir Ya da yani ön geldim, ne soruşturmamız yapmam olacak. lazım? Size başvurmuş olayım ben. Tabii biz avukat istiyorsa avukat buluyoruz. Psikoloğa ihtiyacı varsa psikolog buluyoruz. Öncelikle bu iki adımla başlayabiliriz. Daha sonra avukatıyla görüşüp nasıl bir süreç izleyeceğiz? Bununla alakalı üstünde gizlilik var mı davanın, yok mu? Yoksa eğer kamuoyunda bir dalgalandırma uyandırmak gerekiyor mu? Eğer kamuoyunu bilgilendirmek ve oraya biraz kaşımak gerekiyorsa ayrı bir politika ilerliyoruz. Aslında her vaka kendi içinde içinde. bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Çok zor değil mi ama bir Çok taraftan? zor. Gerçekten çok zor. Çünkü bazısı, burada Yeşim Girgin var bizim ve aynı zamanda kadın çalışmaları biriminden de başka bir arkadaşım var. Yani öyle bir şey ki bazen bir vaka oluyor. Yani içinde gerçekten ağır bir yani tecavüz oluyor içinde mesela. Ve üzerinde gizlilik oluyor ve biz onu yönetim kurulu üyelerimizle dahi paylaşmıyoruz. Çünkü paylaşamıyoruz. Dolayısıyla her vaka ben size diyemem ki şöyle bir yol Tabii, izliyoruz. tabii. Her vakada yeniden yolumuzu buluyoruz. Ben de bir oyuncuyum yani ben de bir hukukçu değilim ki. Ben de bu işleri yolda öğreniyorum. Ben de düşüyorum, kalkıyorum, hata yapıyorum. Bir bilene soruyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Davayı takip ediyoruz. Fiziken de, hukuken de takip ediyoruz. Kamuoyu desteği veriyoruz. Psikolog desteği, avukat desteği. Manevi destek, elimizin kolumuzun erişemediği yerlerde susma bitsin üzerinden. Gösteri sanatında kadın grupları, Yönetmenler Derneği, Yapımcılar Derneği. Yani kapı çalabiliyoruz. Hani en azından böyle bir şeyimiz oluyor. Faydamız oluyor. Intimacy Training ile ilgili, Director'la ilgili son şunu söyleyeceğim. Şu anda bu alan Türkiye'de yok arkadaşlar. Fakat yakın zamanda Türkiye'ye çok büyük sermaye giriyor. Disney geliyor, Prime Amazon geliyor. HBO geliyor. HBO geliyor Türkiye'ye. Bu şirketler yurt dışında Intimacy Director olmadan sete çıkmıyorlar artık. Türkiye'de ne yapacaklarını çok merakla merak bekliyoruz. ediyoruz. Çünkü mesela Netflix'te geldi, sonra biraz evrildi yani coğrafyanın kurallarına göre. Acaba Bir de bunun bu- tabii hocasını nasıl yetiştireceksiniz önceden? O da var İşte değil mi? şimdi bir tane adayımız var Oyuncular Sendikası Harika. olarak. Tabii ki tekelleşmesini asla istemiyoruz. Ama bir tane güvendiğimiz biri olmak zorunda. Bir de biz bu işi meslek olarak tanımlatmak da zorundayız Çalışma Bakanlığı. Dolayısıyla bir kişi oyuncu koçu olmalı bu. Yani her elini kaldıran ben intimacy trainer olacağım diye dememeli. Bir oyuncu koçu adayımız var. Geçen hafta yaptık ilk toplantısını. Onunla birlikte öncelikle bir tabanı hazırlayıp, yani tabana bunun ne olduğunu anlatıp, hani burada anlattığım gibi benim için çok kıymetli. Çünkü biri öbürünü anlatsa burada ederiz biz 250 kişi. Dolayısıyla hani önce bir tabanı anlatıp, kamuoyunu hazırlayıp, ondan sonra bir oyuncu koçu bu anlamda yetiştirip, Yapımcılar Derneği'ne gidip demek ki bakın kardeşim böyle bir şey var, bakın böyle de biri var. İsterseniz bu insanla çalışabilirsiniz. O insan da belki 3 kişiyi daha hazırlayabilir. Ve emin olun böyle şeyler Türkiye'de havalı da oluyor ve o kadar hızlı ilerliyor ki Mısır patlar gibi birkaç seneye her tarafta intimacy trainer'lar görebiliriz. derler. Aynen öyle. O yüzden umutluyum. İyi ki de varsınız. İyi ki bütün bu yani anlatması kolay, uygulaması zor işlerde desteğinizi görüyoruz. Itır Hocam, şimdi bu veriler, bu bilgiler ışığında yani yarından tezi yok. Ne yapalım, neyi farklı yapalım? Ya gerçekten ben de heyecanla, hayranlıkla dinledim. Yapılan işlerin bir kısmını biliyordum ama çok da mutlu oldum. Yani ben de senin gibi iflah olmaz bir iyimserim. Ay, ne böyle. mutlu. Şimdi bunları duydukça daha da iyi oldum. Şimdi ben biraz bizim araştırmadan da çıkan benim kişisel deneyimden de ne yapılsın?
Yani öncelikle tabii dizilerle ilgili bizim araştırmada da çok vurgu oldu. Yani özellikle dizilerle ilgili sorular sorulmamasına rağmen herkes dizilerden bahsetti. Ne yapılabilir konusunda tabii senaryolar çok kritik. Yani senaryoların böyle senin söylediğin gibi hani kadınları tek boyutlu ve o cinsiyetli kalıpların içine sıkıştırılmış olarak yazılmaması kadınların. Yani daha çok kadın karakter yazılması. Bu tiyatro için de geçerli. Yani özellikle tek kişilik oyunlara baktığımızda ağırlıklı olarak zaten erkek karakterler. Yani daha çok kadın karakter ve çok boyutlu kadın yazılması, farklı kadınlık hallerini bizim görebilmemiz. Onun dışında yani kadınlıkla da sınırlı değil tabii öteki hikayeler. Yani öteki hikayeleri görmüyoruz ya, öteki hikayeler işte LGBTİ artılar, ondan sonra engelliler, yaşlılar, göçmenler yok. Yok yani dizilerde bu insanlar yok. Varsa da ayrımcılığı tetikleyecek şekilde kalıplara sıkışmış olarak varlar. Yani göçmense tehlikeli, işte potansiyel hırsız, tacizci falan. Yani bunlardan gerçekten özgürleşmiş bir aslında farklı olma hallerimizi gösteren diziler. Şimdi bu nasıl olacak? Yani bunu ben hani dizilerde oynayan, senaryo yazan çok arkadaşlarım var. Sürekli ya senin oynadığın dizide bu rezalet falan diye de onlara böyle sürekli her hafta yazıyorum. Ama diyorum ki yani bütün bu senaryolar yani bu konuda uzman birilerinin önüne gitsin ve bunlara bakılarak, düzeltmeler yapılarak oynansın. Ama diyorlar ki Türkiye'de böyle vakit yok ki. Yani senaryo bitecek de sana gelecek de sen toplumsal cinsiyet perspektifinden bakacaksın da geri gidecek de yani genelde karavanda geliyor benim önüme bu. Yani ben nasıl yapacağım bunu? Şimdi burada zaten çok bozuk bir düzen var. Yani o yüzden hani o hızda bunu yapmamız çok zor fakat gerçekten o senaryoları bu gözle yani toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, taciz, şiddet perspektifinden bakılması gerekiyor. Çünkü dizilerde bir de yani hepimizin bildiği gibi şiddet normalize ediliyor. Doğru. Yani psikolojik şiddet, cinsel şiddet, kolundan tutuyor, çekiyor, itiyor, atıyor ve bunu böyle aşk, kıskançlık falan gibi bir Güzellemeler de söylemle yapılıyor. yan yana tutuyorsunuz ve bunu meşru zeminde sergiliyorsunuz. Yani bütün bunlara bakılması. Burada mesela reklam verenlerle ben çok konuşuyorum, şirketlerle. Ya kardeşim bunlara vermeyin, reklam vermeyin. Bak reklam vermeyin ne oluyor diyorum. Yani böyle bir şey gördüğünüz zaman bir dizide ayrımcılık, şiddet falan reklamı verme bakalım hayatta kalabiliyor mu yani diyorum mesela o taraftan. Ya bütün hepimizin bir arada olması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada hani bir markada buna reklam vermeyecek, ben izlemeyeceğim, Ece tepki verecek, sen bunu anlatacaksın, sen paylaşacaksın anca öyle. Yani o yüzden hani hepimizin üzerine düşen görev politika metinleri çok önemli. Yani hepimizin, her kurumun bir cinsiyet eşitliği, işte cinsel şiddet karşıtı, kapsayıcılığa dair bir politika metni oluşturup bunu yayınlaması gerekiyor. Yani yayınlamadığımız zaman onun arkasında durmuş olmuyoruz. Yani evet ben mesela çok sayıda kurumla görüştük bu araştırma için. Bizde tabii ayrımcılık olmaz. Belgeniz nerede mesela? Olmaz ki. Olursa nereye gideceğiz? Nedir, neyin, hangi prensibin arkasında duruyor bu kurum? Bunu görmemiz gerekiyor. O yüzden bu politika metinlerini oluşturup yayınlayalım. Yani istersek tiyatro olalım, istersek müzik sektörü, istersek kamu kurumu hiç fark etmez. O belgeler oluşsun ve ihlali olduğunda ne olacak süreci de çok tanımlı olsun. Yani bu tanımlı süreç diyorsun ya bence çok değerli. Ne olacağı bilinsin, ne yapacağım bak adımları budur. Ben bunun arkasında duruyorum ve bunun uygulanması için de şunları yapacağım. Okullar çok gündeme geldi. Yani ondan kısaca ben de bahsedeyim. Çünkü mesela Güzel Sanatlar Liseleri, akademi orada da çok sorun var dediğin gibi. Ve içeriklerde de var. Yani sırf hoca-öğrenci ilişkisi, işte o performans sırası, prova ötesinde mesela çok fazla cinsiyetçi, homofobik söylem, konuşma, metin yani bunlara da o gözle bakılması gerekiyor. Çok enteresan küçük bir şey söyleyeceğim. Rollerin cinsiyetli olma durumunu çok tartıştık biz bu rapor sürecinde ve çok defada gündeme geldi. Mesela dış görünüşünüze ve bakıp sen Juliet oynayamazsın. Ya okumak istiyorum diyor mesela. Okuyamazsın diyor. Sen erkeksin diyor.
Niye diyor yani siz diyor bütün Juliet'leri bir seyredin. Hangisini beğeniyorsanız ama bana niye şans vermiyorsun diyor. Yani bu da mesela bir sorun. Yani o dış görünüşümüze bakıp bize bir cinsiyet atanması ve ona sıkıştırılmak. Mesela bu çok gündeme geldi. Buralarda da aslında bireyin beyanına saygı duymamız. Yani o ikili cinsiyetin ötesinde de bakabilmemiz gerekiyor. Oralarda çok gerideyiz maalesef. Yani oralar hani şunu gördük, yani kadınların yaşadığı ayrımcılığın, ötekileştirme, şiddetinin katlanmış versiyonu LGBT artılar yaşıyor. Yani kadınlar ne beyan ettiyse onu 4 ile 5 ile çarpın yaşanıyor. O yüzden oralarda hele yapacak çok şey var. İlk görmezden gelmemek var. Yani sektörde de her yerde de LGBT artılar var. Ve görmezden gelemeyiz. Ve herkesin kendini eşit, güvende, iyi hissedeceği setler, çalışma ortamları yaratmalıyız. Ve bunun için hep beraber çalışmalıyız diye düşünüyorum. Çok var daha önerim ama O yani yüzden de bunlar hani ilk aklıma gelenler ve gerçekten işte kampanyalar, politika metinleri arkasında durmak ve hiçbirimiz yani benim bu konuda yapacak bir şeyim yok dememeliyiz arkadaşlar. Yani en azından diziyi seyretmeyin, tepki verin, sosyal medyada yazın, susma bitsine destek verin, takip edelim, sendikalara destek olalım. Yani mesela çocuk set çalışanlarıyla ilgili efsane bir kampanya vardı geçen sene. İşte Sercan ve Alaycı onun için koştu. Yani biz onlara destek verdik, alkışladık, bu konu gündeme gelsin istedik. Yani sektör dışındaysanız da hani bunların içinde olup destek vermek de çok çok büyük bir destek diye düşünüyorum. Zaten sektör dışında olanlar için yapılıyor bütün bu üretim Evet. ve onların kararına, beğenisine hepimizin ihtiyacı var. Ona muhtaç haldeyiz. Hani dolayısıyla söylediğiniz gibi yani reklam verene de gidip söylemek ama Evet. reklam vereni ikna etmek gerekiyorsa izleyici, dinleyici, bu üretimi alacak olanların da tepki vermesi çok önemli. O yüzden de birlikteyiz diyoruz zaten. İyi ki birlikteyiz. Tamamlayacağız panelimizi. Kıymetli izleyicilere, bugün bana da çok şey öğreten bu 3 harika kadına iyi ki buluştuk, iyi ki birlikteyiz. Bundan sonra da birlikte mücadele etmeye devam edelim. Çok çok teşekkürler bize Çok teşekkür katıldığınız için. ederiz. Sağ olun. olun.